konuklar, hoş geldiniz. Türk tarihinin 26.000 yılı bir takım akademisyenlerimiz tarafından dikkatle takip ediliyor. Çünkü tarihi bu kadar geriye götürdüğümüzü hiç düşünmemişlerdi. Ama Atatürk'ün Türk tarih tezini bilenler, Türk tarihinin Anadolu'da Atatürk'ün deyimiyle 7.000 yıldır biz buradayız dediğini biliyoruz. Demek ki bizim için Atatürk'ün Türk tarih tezini takip etmek en önemli yoldur diye düşünüyorum. Şimdi Ön Türk Akademisi, çok kısaca bahsedeyim. Ön Türk Akademisi 2016 yılında Sayın Başkan Nezih Saruhan döneminde Türk Balık Adamlar Kulübü'nde kuruldu. Biliyor musunuz ki kadro hiç değişmedi. Gönüllü olan bu kadro 2006'dan beri çalışıyor. Yüzlerce konferans gerçekleştirdik. Bunların arasında çok enteresan bir şekilde Maltepe Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Sayın Ali Kılıç'la birlikte çalıştaylarımız oldu. Türk Halkları Konseyi Başkanı Sayın Mahmut Oral Bey ile dünyaya kültür taşıyan Ön Türkler Sempozyumunu birlikte yaptık. Kendisi de burada, kendisine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Balık Adamlar Kulübü'nde çok enteresan bir durum var. Hem Büşra vardı, Büşra Sungur Hanım, hem de Asuman Karaşabanoğlu. Zaman zaman konuşmaları Asuman Karaşabanoğlu arkadaşımız gerçekleştiriyordu. Kendileri de buradalar. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Sağ olun. Biliyor musunuz ki Asuman Hanım sayesinde Sayın Bakanımız Kürşat Tüzber Bey'i tanıdık. Bakanım da o günlerden beri yanımızda, bizim arkamızda duruyor. Ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bizim bir teşekkür, şöyle bir listem var. Müsaade ederseniz Ön Türk Akademisi'ne şu ana kadar tamamen destek veren profesörlerin adlarını size açıklıyorum. Necati Demir, Sayın Semih Güner'i, Sayın Yaşar Çoruhlu, Sayın Rukiye Akdoğan, Sayın Sacit Duranlı, Sayın Hilmi Özden, Sayın Mehmet Bayraktar hocamız. Bu adını saydığımız profesör doktor arkadaşlarımızın tamamı 2016'dan beri Ön Türk Akademisi'ne tam destek veren ve Atatürk'ün Türk tarih tezinin yolunda olan profesörlerimizdir. Kendilerine akademimiz adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Tekrar sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Sayın Profesör Doktor Necati Demir'in biyografisini okuyarak başlıyoruz. 20 Nisan 1964'te Ordu'ya bağlı Ulubey ilçesinin Kumanlar köyünde doğdu. Kumanlar İlkokulu, Ordu Fatih Ortaokulu, Ordu Fatih Lisesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi'nde 1992 yılında, doktorasını Selçuk Üniversitesi'nde 1996 yılında tamamladı. Gaziantep Sarı Salkım Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni, Sivas Cumhuriyet Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Türk Dili okutmanı olarak çalıştı. 13 Haziran 1996 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 30 Kasım 2000'de doçent, 9 Şubat 2006'da profesör oldu. 140'ı aşkın kitabı, 100'ü aşkın makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Bu kitaplardan 4 tanesi Harvard Üniversitesi, 27 tanesi Almanya, 1 tanesi Avusturya, 1 tanesi de Danimarka'da yayınlanmıştır. 1996-2010 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi'ne atandı. Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Değerli profesörümüzü sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım,
Sayın Başkanım, değerli dostlar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi başlık için özür diliyorum. Ben yorgunluktan bir sözcüğü atlamışız. Türk tarihinin 26.000 yılından bahsedeceğim. Tabii çok iddialı bir şey olduğunu farkındayım. Hatta Sayın Başkanımız da söyledi, arkadaşlar da yani meslektaşlarım da rahatsız oluyorlar. Kardeşimiz biraz eksik söyledi. Ben dünyada en fazla kitap sahibi olan hocayım. Yani dünyada hiç kimse benden daha fazla kitap yazamadı. 250'nin üzerindeyim şu an. Ne yaptığımın da farkındayım. Bu saatten sonra kalkıp da ben Türk'üm, Türk milliyetçisiyim. Bu saatten sonra da insanlara, yani şimdiye kadar hiç yanlış bilgi vermedim. Bu saatten sonra da hiç vermem. Yani neyse tane tane her şey belgeye dayalı. Aslında şunu da söyleyeyim size. Bunu batılı bilim adamları biliyor. Yani bu işin farkındalar. Yani Türk tarihinin buradan daha eskiye de gidiyor ama ulusallaşma yani klanlaşma, klonlaşma 26.000'den başlıyor. Şimdi anlatacağım. Yani bu işin gerisi de var. Öyle yayınlar yapmışlar ki bu Sibirya taraflarında aklınız, hayaliniz durur. Yani öyle kaliteli yayınlar yapmış uluslararası, yani bu büyük devletlerin bilim adamları. Fakat bir tane bile Türk kelimesini yazmıyorlar. Bu meseleyi konuşmuyorlar. İkincisi, bizim bilim adamlarımızdan hiç kimsenin, yani belki hiç kimse deyince biraz iddialı olacak, birkaç arkadaşı takip ediyorum. Kısmen farkındalar. Kimsenin de haberi yok bu şeyden. Bilmedikleri için, kimsenin bu işlerden haberi olmadığı için çok garip karşılıyorlar. Yani böyle şey mi olur falan diye. Şimdi ben önce kendimi tanıyarak başladım bu bilim yapmaya meselesine. Ben Orduluyum, Ulubey ilçesinden. Arkadaşımız okudu. Köyümü özellikle yazıyorum. Kumanlar köyünden. Köylüyüm, yani köyden çıktım. Önce kendi bölgemin tarihinden başladım. Yavaş yavaş geriye doğru giderek. Yani bu 250 kitabın hepsi benim alanımla ilgili değil. Bir gün ben buraya ulaşacağımı biliyordum ve zaten hedefim de bu idi. Dolayısıyla çok genişten gitmek lazım geldi. Çünkü benim buraya gelebilmem için sanat tarihini iyi bilmem lazımdı. Arkeolojiyi, antropolojiyi, sosyolojiyi, dili, tarihi vesaire bu sosyal ürünlerin hepsini iyi bilmem gerekiyordu ki şimdi bu konuda laf edebileyim. Şimdi tabii çok tuhaf. Türkiye'de bir sürü bilim kurumu var. 200 aşkın üniversite var. Ya insan bir merak eder. Türk dili nereden başladı? Efendim bizim bir inanç sistemimiz var. Gök Tanrı inanç sistemi. Bu nereden başladı? Bu sorulara niye cevap aramaz bilim adamları? Bir başka konu. Bu millet nereden başladı? Hayata nereden başladı? Nerede tutuldu? Niye geri gidilmez? Türk tarihinin 3 tane açmazı vardır arkadaşlar. Birincisi, herkes Türk tarihinin ilk Türk devletini İskitler diye söylüyor, yazıyor bizim bilim adamları. İskitleri de İranlılara bağladık hayırlısıyla. Ya İskitler 7. yüzyılda, 8. yüzyılda ortaya çıkmış Türklerin bir boyu. Böylece Türk tarihi kör düğüm yapılmıştır arkadaşlar. Yani gerisine gidilemiyor. İlk devlet İskit devleti, o da Türk müdür değil midir falan onu tartışıyorlar. Bizdeki bilim bu. Bir de her şeyi Göktürklere bağlama. Ya şimdi anlatacağım. Ya her şeyi git gel 5. yüzyılda, 6. yüzyılda ortaya çıkmış Göktürk devletine bağlamak çok tuhaf. Bir de Anadolu'ya 1071'de geldik hikayesi var. Ya bunların üçü de yanlış. Göktürk devleti bir devlet. Beri tarafında Türk İş Devleti. Ben yazdım bunları. Yani Türk İş Devleti diye kitap yazdım. Göktürk devleti öbür tarafta, biz beri taraftayız. Evet bağlılığımız var mı? Var. O yazıtlar falan evet Türkçe bizim ama biz Göktürk devletine gelmiyoruz arkadaşlar. Bizim geldiğimiz yer başka. Peki şimdi başlayalım. Şimdi Türk tarihinin 26.000 yılı, biraz da eğlenelim yani şöyle. Şimdi bilimsel çalışmaların sonucuna göre insanlık tarihi bu kaba taş devri, bu bildiğiniz klasik hikayeler. Yontma taş devri veya işte bilimsel adıyla paleolitik çağ falan filan bu şekilde gidiyor. Şimdi bunu ders kitaplarında da işte ben de okurdum ama bunu çok anlamsız gelirdi bana. Yani işte taş devri, taş devri. Meğer arkadaşlar kaba taş devrinde taş teknolojisi başka bir teknolojiymiş.
Efendim yontma taş devrinde başka bir teknoloji. Şimdi mesela aklınızda bak son zamanların en popüler konularından bir tanesi. Göbekli Tepe'yi kim yaptı? Göbekli Tepe'yi kimin yaptığını bilebilmeniz için bu taş teknolojisini bilmeniz gerekiyor. Yani o taşı yonacak, o taşları o şekilde düzenleyecek teknolojinin nereden geldiğini bilmeden oranın kim tarafından yapıldığını bilebilmeniz mümkün değil. Yani bu işler aslında sıradan bir iş değil. Yani o her dönemin kendisine göre bir teknolojik gelişmesi varmış. Bu taş döneminin de kendisine göre bir taş tekniği var. Yani taş işleme teknikleri var. Oradan biliniyor iş. Bir kere milattan önce 10.000'e kadar yani 12.000 yıla kadar bir buzul dönemi hikayesi var dünyada. Yani her taraf buz oldu falan filan. Her taraf buz olmamışmış meğer. Yani normalde o dönemde de bugünkü hava sıcaklığından yaklaşık 6-8 derece daha soğukmuş. Başka bir şey değil yani. Evet, tepelerde şimdi diyelim ki 3 Sümer Tepesi'nde 6 aylarda buzul var, yaklaşılmıyor. O zaman biraz daha aşağıda ovalarda falan var ama normal insanlar yaşıyorlar. Yani milattan önce 11'e yani bundan 12.000 yıla kadar başka bir hesap yapmamız gerekiyor. Ondan itibaren başka bir hesap. Çünkü milattan önce o 10.000'den itibaren iş değişiyor. Yani önce bu taş dönemi, avcılık dönemi, şu bu filan hepsini anlatacağım ayrıntısıyla. O zaman tarım ve hayvancılık başlıyor. İşte buzul döneminin bitmesiyle yerleşik hayat başlıyor. Teknoloji farklılaşıyor. Bu şekilde gidiyor. Sonra bunu özellikle ön bilgi olarak biliyorum. İnsanoğlu milattan önce 4000'de bakırı keşfediyor. Bakır diye bir maden buluyor. Oraya kadar taşla yaptığı her şeyi bu sefer bakırla yapmaya başlıyor. Bakır madeniyle 4000 ile 3000 yıl arası 1000 yıl bakır dönemi. Bakır yapıyor. İşte yemek kabını bakırdan yapıyor, silahını bakırdan yapıyor, şunu bunu bakırdan yapıyor. Ama bakır dayanıksız bir madde olduğu için çok da başarılı olunamıyor. Ne zaman şeytanın bacağı kırılıyor? Bronzu yaptığı zaman, insanoğlu bronzu bulduğu zaman. Ne zaman buluyor? Milattan önce 3000. Dünya değişiyor ondan sonra. Dünya bronz bulunduktan sonra değişiyor. Nasıl değişiyor? Özet bilgi veriyorum arkadaşlar, arkaya doğru gideceğiz. At evcilleşmiş fakat atın ayağına nal çakamıyor. Atla 40 kilometre gidemiyor, 30 kilometre gidemiyor, 20 kilometre gidemiyor. Atı götüremiyor çünkü atın ayağı peki ne çakıyor? Deriyle bağlayıp onunla gidebiliyor bir müddet. Ama ne zaman bronzu buluyor? Bronzu nasıl buluyor? Zaten bakırı yapmıştı ya. Bakıra kurşun karıştırarak %70, bakır %30 kurşun karıştırarak bronzu buluyor. Bronzu bulup atın ayağına nalı çaktığı gün dünya değişiyor. Şimdiki uçak teknolojisinden daha büyük bir teknoloji, istediği yere gidebilecek. Ondan sonra işler biraz daha karışıyor dünyada. Ne zamana kadar? 1200'de milattan sonra 1200'de demiri buluyor. Demirden sonra iş başka yere gidiyor. Şimdi devam ediyoruz. İlk Homo sapiens yani Homo sapiens demek arkadaşlar sık sık söyleyeceğim. Belki bilmeyen şey vardır. Düşünen insan demek. Yani biziz. Bizim atalarımız Homo sapiens. Onun adı düşünen insan. Yani şimdi millet falan değil ortalama bir insan işte evrimleşiyor. Milattan önce 70 binden başlayacağız. 120 binden başlar da. Şimdi değerli arkadaşlar şurada bir nokta var. Dikkat ettiyseniz harita ne kadar görülüyor bilmiyorum. Kenya. Milattan önce 70 binlerde Homo sapiens yani bizim türümüz insanlar şurada yaşıyorlar. Kenya'da. Afrika'dan çıkmışlar. Gerisi var bu işin ama gerisine gitmeyeceğim. Ortalama şuradan başlıyoruz. Kenya'da şimdi bu gölün adı ne gölü biliyor musunuz? Bu gölün adı Türk Ana Gölü. İnternetten bakabilirsiniz. Hepiniz telefonu var. Türk Ana diye yazınız ve bakınız. Milattan önce 70 bin, yıl 70 bin, milattan önce 70 binden bahsediyorum. Kenya'daki şu gölün adı Homo sapiens yani düşünen insanı. Bugün dünyaya hakim olan bütün insanoğlu 70 bin yıl önce şuradan çıkıyor. Niye çıkıyor? Şu bildiğiniz Kenya arkadaşlar. Etiyopya üst tarafta, Kenya bildiğiniz Afrika'da. Uganda şuradan çıkıyor. Buradan niye çıkıyor? Burada Turkana Gölü, Kenya'nın işte kuzeybatısında şudur budur filan. Burada 1,5 milyon önceki yılın şeyi de çıkmış. Bir iskeletle çıkmış, epeyce işi. Şimdi niye çıkmışlar? Bulamadım niye çıktıklarını. Fakat kriter gölü değil, gölü.
Sonra da bu yanardağın oluşmasıyla başlayan belli ki 70 binli yıllarda burada çok büyük bir yanardağ patlaması olmuş. Ondan dolayı insanoğlu nereye çıkmış? Yukarıya doğru çıkıyor. Nereye? Kenya burası arkadaşlar. Kenya'dan çıkıyor. Şuraya çıkıyor. İsrail'in oraya çıkıyor. Levant bölgesi diyorlar buraya. Levant. İsrail'de. Buradan şuraya çıkıyor. Şurada başka haritalarda olacak. Levant bölgesi şurası arkadaşlar. Buranın dışında insanoğlu yok. Milattan önce 40 binli yıllardan bahsediyorum. 40 bine kadar olan yıllarda. Burada. Ne Afrika'da var, ne orada, ne Amerika'da, ne şurada, ne burada. Bütün başka insan türleri var. Neandertaller var. Ama bizim gibi düşünen, yani bizim toptan şu anda dünya üzerinde yaşayan, nefes alıp veren ve iş çalışan, gören adamların tamamı milattan önce 40 binli yıllarda burada. Bak hala 26 bine gelmedik. Şimdi insanız. Homo sapiens, düşünen insan. Milletleşmedik. Ben 26 binin milletleşme sürecinden itibaren aldım. Yani Türk tarihinin 26 bin yılı derken o noktayı bilerek aldım. Yani şimdi buradayız. Peki burada durup duruyorken burada bir insanın niye rahatlık sokar da başka bir yere gider? Şuradan Altaylara niye gider bir insan? Ne güzel, deniz orada, balık var, her şey var. Ne diye kalkar da bir insan şöyle bir yerden kalkar Altaylara çıkar? Devam ediyoruz. Arkadaşlar, Homo sapiens'in Afrika ve Ön Asya'dan kuzeye göçünün en önemli sebebi İtalya'da 2 tane yanardağ patlıyor arkadaşlar. Aynı yıllarda, milattan önce 40 binlerde tam adını söylüyorum, Campanien, Ignimbrett, bir de Campi, yani biraz zor okunuyor, Flegrend diye 40 bin yıl önce 2 tane yanardağ patlıyor. İkisi de arka arkaya patlıyor, yer yerinden oynuyor. Avrupa kıtasının şimdiye kadar görmüş olduğu en büyük felaket bu 2 yanardağ patlaması. Evet, şimdi bu kıtası hikayesi vardı biliyorsunuz. Atatürk işte bu işin arkasına düşmüş falan. Bu kıta hikayesi de bu arkadaşlar. Özellikle bu kıtası meselesinin nereden çıktığını da araştırdım. Bu kıtası hikayesi, birisi bu işlerle ilgileniyor. Sonradan İngiliz bir albay Hindistan'da bir tablet buluyor. İşte o günlerce yanardağ patlıyor, günlerce deprem oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan. İnsanlar hani o kıta çöktü falan diyorlar ya. Adamcağız orada herkesi yanıltmış. 3 ciltlik bir kitap yazmış bu kıtası ile ilgili. Atatürk 3'ünü de okumuş bu kitapların. Sonra da tercüme de ettirmiş. Atatürk de o heyecana gelip işte bu Tahsin Baya epey işte Amerika'ya göndermesinin sebebi falan da yine bu şeyle ilgili. Ama asıl bu kıtası ile ilgili anladığım kadarıyla hikaye burada bu İtalya'daki yanardağ patlaması ile ilgiliymiş. Şimdi burada yanardağ patlıyor, bildiğiniz bu memleket kül yığını haline geliyor. Av hayvanları burada duramıyor, insanlar kendisini besleyemiyor. Ne yapalım diyorlar, burada olmaz bu. Sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? İtalya'daki yanardağ patlamasının olduğu yer şurası. 3 milyon kilometre kareyi kül altında kalmış o zaman. 3 milyon kilometre kareden bahsediyorum. Yani yaşanamaz hale geliyor. O aslında çok gitmemiş Avrupalı bu işin üzerinde. Niye? Şimdi bakın, biraz sonra anlatacağım. Avrupalı çok farklı bakmış bu bilim işlerine. Yani bu insanlık tarihiyle ilgili işlere. Çünkü o kadar soru işaretinin üzerinde toplamışlar ki bir kere kendi işleri de tutarlı değil. Bunlar son yüzyılda işte bilimde aldılar başını gittiler fakat izah edemiyorlar. Kendilerini izah edemiyorlar. Şimdi o tedirginliğimi de ya da o kafamdaki şüpheleri de sizinle paylaşacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, hani şuradan şuraya çıktık. Bu Levant bölgesi şurası. İsrail'in burası. Hatay'da 3 ağız mağarası var. Oradan Bulgaristan'a geçiyor. Bu Avrupa koluna giden. Fakat şuradan bir kol direkt Karabol diye Altayların üzerinde bir yer. Buraya geçiyor. Hiç arada beklenen, bu arada arkeolojik hiçbir alan bulunamamış. Altaylara çıkıyor. Fakat bu, geri dönüyorum, bu yanardağ meselesi başlı başına bir iş. Yanardağ Avrupa'yı perişan ederken estiği taraf da tarafıymış. Yani bu
bu evcil hayvanların önünü kesecek şekilde Altaylara kadar, yani Altaylara yaklaşık yere kadar bir koridor o tarafa doğru rüzgar mı götürdü artık ne yaptıysa bilemiyorum. Çünkü 40 yıl önceki hikayeden bahsediyorum. Şimdi buraya geliyorlar. Şimdi bu kıtası ile ilgili bilgi verdim de aslında bu işin bu kıtasını şu adam başlatmış. Polongon diye bir adam. 14 bin yıl önceden falan bahsetmiş ama bu iş çok eski. Yani bu şu albay, şu adam şeye gidiyor, Meksika'ya gidiyor. Oradaki Hindistan'daki okuduğu tabletlerin bir kısmını da Meksika'da okuyor. Şu İngiliz albay. Adam bu işe kafayı takmış. Ömrünü yolda harcamış bu kıtası ile ilgili falan. Ama anladığım kadarıyla bu kıtası falan diye bir yeri yok. Çünkü şeyde baktım ben. Yani insanların nereden gittiği falan belli. Şu konuştuklarımın tamamı birinci derecede bilimsel yayınla ortaya çıkıyor. Bizde yok bu. 3 türlü gitmiş dünya bilim adamları. 1. DNA'dan gitmişler. 2. Karbon 14'ten gitmişler. Karbon 14 tahlillerinden gitmişler. Üçüncüsü polen tahlillerinden gitmişler. Polen çok ilginç. Polen mesela 40 bin yıl önce toprağın altına düşen yaprağı alıyor adam, bunun yaşını tespit ediyor. Yani böyle bir teknoloji geliştirmiş özellikle Almanlar. O şekilde bilebiliyorlar yani. Öyle. Bu belli ki, şimdi biraz sonra anlatacağım. Meksika'sı falanı filanı hiç şakası, lakası, lugası yok. Hepsi Baykal Gölü'nün kenarından gitme arkadaşlar. Amerika'nın yerlilerinin tamamı Baykal Gölü'nün kenarından gitme. Yani öyle tartışalım, oradan mı gitti, buradan mı gitti diye bir şey yok. Şimdi anlatacağım tane. Tamamı şeyden gitti. Yani bu milattan önce 40 bindeki felaketi dünyadaki bütün insanlar yaşamış. Yani çünkü zaten o da Levant bölgesinde bahsedilmiş. Hepsi orada. Şimdi İngiliz albay o işlerle uğraşıyor. 4 kitap yazmış ondan sonra. Bu Atatürk nasılsa hepsini okumuş yani. Sonra çevirttiriyor falan filan. Sonra Şimdi geldik buraya. Şimdi Avrupalıların açmazı şurada. Şimdi Levant bölgesi şurası. Şuradan Antalya'daki Karayın mağarası var. Bir de Hatay'da Üç Ağız mağarası var. Oradan bulunuyor bu şeyler. Şuradan Bulgaristan'a çıkıyor buradan giden Avrupa kolu Bulgaristan'a çıkıyor. Yalnız buradan giden şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. Şimdi bazı tartışmalar var. Acaba Baykal Gölü'nün kenarı, şu Baykal Gölü çünkü Türk tarihi şurada başlar. Baykal Gölü'nün kenarındaki Ankara şehrinden başlar. Türk tarihi. 26 bin yıl önce Baykal Gölü'nün kenarında Ankara şehri var arkadaşlar. Bildiğiniz bizim başkentte birebir aynı adı taşıyan şehir var. Anakara demek. Yani bizim ilk başkentimiz demek. Şimdi çeşitli tartışmalar var. Yani buradan C noktasına giden Altaylar burası, oraya giden. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Buradan buraya gittiğini de düşünenler var. Benim de kanaatim buradan buraya gitmiş olmalar. Yani öyle. Yani oradan fırlıyor ve şeye geçiyor. Şimdi yukarı Altaylara geçtiğinde, şimdi şurası Altaylar. Şimdi şöyle yapayım. Altaylar'da bir bölge var. Bu Gorlu Altay'ın hemen biraz daha batı tarafında bir bölge burası. Bu gördüğünüz yerlerin o ismi buradan zor okunuyor. Karabon demek. Tek tek bunların tamamını tek tek aldım ve bunların tamamıyla ilgili çok ileri yayınlar var. Rusların yaptığı yayınlar var. Kanadalılar gelip yayınlar yapmışlar. Tek tek. Mesela ilk bizimle ilgili yani Homo sapiens'in ya da ilgili ilk buluntu iğne arkadaşlar. Bir iğne. 7,5 santimetre uzunluğunda kuş kemiğinden bir iğne yapmışlar. Şu mağarada. Denisova mağarası. Aslında ilk şeylerde burada Denisova mağarasında bir tane iğne bulunuyor. 7,5 santim ve iğnenin deliği de var. Bu ne demek biliyor musunuz? İğnenin deliğinin de olması. O tarihte yani milattan önce 40 binli yıllarda vatandaş iğneyi yapmış. Oraya deriyi kesmiş, onu iplik ve elbise yapıyor. Benim giydiğim elbise gibi elbiseyi 40 binli yıllardan dikmeye başlamış. Şimdi Yunanlıları düşünün. Yunanlılar daha binli yıllara kadar tek parça giyiniyorlar. Çünkü terzilik diye bir şey bilmiyor. Dikme bilmiyor yani. Yani o teknolojinin nasıl farklı geliştiğiyle ilgili konuşuyorum. Oradan, bu Altaylardan bu 40 binden 30 bine doğru gelirken bir havada bir yumuşama oluyor.
Yumuşamadan şuradan burası Yeniseyir Bağı. Şurası da, şimdi buraya yoğunlaşacağız. Ankara şurada. Şimdi Baykal Gölü'nün özelliği şu arkadaşlar. Baykal Gölü ne yaklaşık 10 tane, ben gittim buralara tane tane, bildiğiniz deniz gibi nehirler geliyor, ona yakın. Buradan bir tane nehir çıkıyor. Angara Nehri. Angara Nehri yani 10 girişi var. Yani girişi sayamamışlar da 10 tane büyük girişten bahsediyorum. Yani küçük girişler falan ayrı. 10 ırmak akıyor oraya nehir. Çıkış bir tane. Angara Nehri şuradan akıyor, şuralara geliyor. Yenisey de şuradan geliyor. Yenisey Nehri'ne akıyor. Yenisey Nehri'nin adını Ruslar değiştirmiş. Yenisey'in adı Yenisey değil. Anasuy. Ana-su demek arkadaşlar. Yani ana kara, Ankara, ana kara demek, ana başkent, ilk başkentimiz demek. Yenisey'in adı da Anasuy. Ana kara, ana su. Ana kara, ana su. Aklınızda bu şekilde tutun. Bizim milletleşme sürecimizdeki en önemli unsurların coğrafya burası. Şura. Şu bölge. Ana suy, ana su, ana kara demek. Şimdi söyleyeceğim, biraz güleceksiniz. Akşam araştırmaya başlayabilirsiniz. Milattan önce 2000'de Çin diye bir millet yok arkadaşlar. Çin diye bir şey yok yani. Yok, öyle bir millet yok. Açın bakın tarihine. Şimdi sonra ne oldu? İşte alıyorlar, pulluyorlar, bir Çin falan filan. Hayır. Milattan önce Çinlilerin kendi yazdıkları tarihte de yok böyle bir şey. Bunlar çok sonra başlıyorlar ama şimdi bazı kaynaklara göre, şimdi noktaları da söyleyeceğim size de, bazı kaynaklara göre şuradan iki şey çıkıyor. Şuradan Hazar'ın burasından ayrılıyor. Bir böyle gidişten bahsediliyor. Bir de bilim adamları bu konuda birleşik değil. Karabum'a çıkıyorlar. Karabum 46 bin. Buradan oraya geçiyor. Oradan aşağı bu diğer o işte Avustralya kıtasının ehalisi falan filan buradan aşağı iniyorlar. Bir görüş öyle. Bir görüşte daha geri geleceğim de siz de çok yormak istemiyorum. Bir görüş bu. Yani bu Hazar Denizi'nin hemen altından, şurası Hazar Denizi, altından böyle bir şey geçiyor. Buradan bunlar aşağı iniyor. Buradan da işte Altay'a çıkılıyor falan gibi. İşte Avrupa'ya giden başka. Fakat Avrupa'nın şöyle bir özelliği var. Avrupa madem 40 binlerde klonlaştıysa yani artık örgütleşmeye başladıysa neden kendisini Aryan ırkına mensup sayıyorlar sırayla ve buradan gittiğini iddia ediyorlar? Hindistan'dan gittiğini iddia ediyorlar biliyorsunuz. Eğer milletleşmiş olabilirlerdi bunların böyle bir iddiası niye olsundu? Kaldı ki milattan önce 40 binlerdeki o yanardağ patlaması zaten Avrupa'yı bir kere kasıp kavurmuş. Ama yaptıkları yayınlar çok ilginç. Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Hem gülerim. Bu sosyal medyadan at hırsızı kime denir diye bir yayın yaptım ben. At hırsızı kime denir? Yani normalde benim üslubumda değil ama insan bir noktaya kadar geliyor, oradan itibaren patlıyorsunuz. Şimdi at Kazakistan'da Botay denilen bir yerde evcilleşmiş. Yani şu üst işim denilen yerde, şuralarda bir yerde evcilleştirmişler atı. Milattan önce 4500. Atı evcilleştirilen ilk yer burası. Şimdi Avrupalı durur mu? Durmamış orada. Avrupalı demiş ki burada bunların yanla kültürü var şurada şeyde. Orada bir yeri Derevika diye bir yeri esas almışlar. Onlar da güya tahlil ettirmişler. At demişler ki 4700 yani milattan önce 4700'de burada Deverika'da evcilleşti diye bunlar yayın yapmışlar. Bir sürü yayın var öyle. Şimdi baktım sonradan bu Deverika ile ilgili başka bir grup araştırma yapmaya gelince hani biraz daha erken mi acaba ata daha iyi sahip çıkabiliriz miyiz diye alıyorlar oradan kemikleri Almanya'ya bir laboratuvara gönderiyorlar. Almanya'dan gelen laboratuvar sonucu at milattan önce 7. yüzyıl İskil çıkıyor. Şimdi bunlar ne yaptığını biliyorlar. Bunlar kafasına göre hareket ettikleri için güvenemiyorsunuz. Ve ne yazık ki bilimde bunlar yapıyorlar. Avrupa ile ilgili çok tedirginliklerim var ve tereddütlerim var. Çünkü eğer bu ilk gidenler Avrupa'da tutunabilmiş olsalardı neden onlar Arya ırkından gelmiş olacaklardı? Neden Hindistan'la aynı kökten geliyoruz diye konuşacaklardı? Demek ki tutunamadılar.
burada bir şey var, bir bilgi uyuşmazlığı var. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, asıl istasyon burası. İster eğlenin, ister şaka, ister gerçek, ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Hani bizim arkadaşlarım, işte meslektaşlarım rahatsız oluyormuş ya. Asıl konu tabii bu meselenin üzerine düşünmemesi meselesi. Bütün hikaye burada başlıyor. Devam ediyorum. Şimdi gelinen nokta şurası. Bu demin dediğim Altaylar şurası arkadaşlar. Oradan bu Çin tarafına bir ikinci bir yer geliyor. Sonra bu iş çoğalıyor. Bunların hep yeri var. Mesela Karabol şurası. İkincisi Karateniş diye geçiyor burası. Karateniş de burası. İşte buradan itibaren şu burası. İki yere geçiyor Altaylar. Sonra çoğalıyormuş. Burada Çin tarafına inenler var. İşte dikkat edin. Şurası Amerika kıtası. Şu üste geçiyorlar. Bunların hep adları var da biraz sıkıntılı. İşte durum anlaşılıyor. Şu 6 mesela. Şu 5. Şimdi burada 5'in ne olduğu belli. 5 şurası. İşte İkhim diye bir yermiş. Mesela 7 neresi? 7 şurası herhalde. Orası da üst mil falan filan. Şimdi buraya kadar geliyor insanoğlu. Buralarda filan kimse yaşamıyor arkadaşlar. Yok öyle bir yer yani. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Şimdi buraya gelince iş biraz daha karışıyor. Şu tarafa doğru gidenler var. Şurası şimdiki Başkurdistan. Başkurdistan'da bir mağarada çıkıyor. 9. Yani bu Ural Altay grubu falan filan diyorlar ya. Bu Finlilerin filan gittiği yer burası. Bu tarafa gidiyor bir nokta. Artık bu tarafa doğru geliyorlar. Mesela bu Japonya'nın üst tarafına gelenler var. 7-8 filan. Bir sonraki nokta arkadaşlar epeyce çoğalıyor ehali. Şu Amerika kıtasına geçiyorlar. Amerika kıtasının tamamı Baykal Gölü'nün kenarından geçme. Oradan gitmeler. Yani o işte Kızılderililer oradan mı gitme, buradan mı gitme. Tamamen aynı genetiği taşıyoruz. Hiç kimsenin tereddüt edeceği bir şey yok. Çok yayın okudum. Mesela ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Baykal Gölü'nün kenarında milattan önce 10.000 yılında 4 tane şey buluyorlar. İnsan kalıntısı. DNA'sını alıyorlar. Tabii bu bilim adamları uyanık. DNA'sını aldıkları bölgenin hemen yanında en yakın ehaliye gidiyorlar. Onlardan da alıyorlar kanı. Bilim yani yaptıkları makalenin sonucu, yaptıkları çalışmanın sonucu 10.000 milattan önce 10.000 yıl önceki genetikle orada yaşayanların genetiği birebir aynı tutuyor. Buradan şu çıkıyor. 10.000 yıldır demek ki Baykal Gölü'nün kenarında aynı millet yaşıyor. Başka millet olmadığına göre oralarda siz anladınız kim olduğunu. Diyor ki bir sonraki aşama Amerika'daki bütün verilerle aynı genetik. Tabii bu çok sonraki ben ilk okuduğum çalışmayı bahsettim. Şuraya geçiş arkadaşlar şu noktadan ve bu ilk geçtikleri milattan önce 14.000 yıl önce geçiyorlar pardon. Milattan önce 12.000 yılda geçiyorlar. 14.000 yıl önce. Şurası deniz değil arkadaşlar. Buzullar hala buzul. Buzullar erimediği için buradan bildiğiniz yürüyerek geçiyorlar. Şimdi ben de sizin gibi sanıyordum. Yani siz nasıl düşündüğünüzü bilmiyorum ama bu adamlar buzun üzerinden falan yürüdü sanıyordum. Hayır. Buz yine tepelerde varmış. Normal şimdiki hava sıcaklığından ortalama 6 ve 8 derece daha düşükmüş hava sıcaklığı. O kadarmış yani. Geçerken buradan deniz gitmiyorlar. Şimdi şöyle diyeceğim size. 14.000 yıl önce ilk giden oradan geçiyor. 12.000'de buzullar eridikten sonra burası oluşuyor. Buradan sonra yine geçenler var. Ama var. Kayıkçılığı bilen, balıkçılığı bilenler geçmiş. 2000 yıl geçiyorlar ve buradan arka tarafa gidiyorlar. Amerika kıtası boydan boya yeniden araştırılmalı. O ayrı bir konu. Ama tamamıyla gidiş bu. Bu arada Türk kelimesinin ne zamandan itibaren bilindiğiyle ilgili bir kitap yazdım. Şubat'ta filan yayınlanır o. İşte harita çizmem lazım birkaç tane ondan kaldı. Şimdi bizim bu tarih hocaları oturuyorlar akşam televizyona bir de kah gülüp de arkasından diyor ki bu Türk kelimesi 500'den önceden bilinmiyordu. Ya. Niye? O kadar kurtarıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Dünyada Türk adlı yer adlarının tamamını çıkarttı. Yani üşenmedim. Ne kadar Türk adı, ya Türkçe değil, yani adı Türk olan yer adlarının tamamını çıkarttı. Kanada'dan yaklaşık 40 tane Türk adlı yer çıktı. Kanada'dan.
Şimdi bakın diyeceksiniz cadde adı falan. Cadde adı sonradan uydurulmuş olabilir. Değişmeyecek şeyler vardır. Göl adı değişmez. İlk sahibi verir göl adını orada kalır. Dağ adı, tepe adı, ırmak adı, bölge adı. Kanada'da Türk Gölü, Türk Tepesi, Türk Irmağı, Türk Ovası, 20'ye yakın yer var. Bu şunu gösteriyor. Madem milattan önce 12 bin yıl önce en son geçenler geçti. Demek ki Türk kelimesi, Türk sözcüğü milattan önce 12 binde biliniyordu. Bu en son gidenler vermiş olsa bu Kanada'ya demek ki Türk kelimesi şeyden biliniyordu. Yani milattan önce 10 binde bu sözcük vardı yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Devam ediyorum. Sonra tabii bu Amerika kıtasına geçiş şimdi şu şekilde arayı dolduruyorlar. Şu şekilde mi gitti acaba? Yani çünkü daha sonra Amerika'ya gidenlerin farklılığından dolayı sonuçta şuradan geliyor hepsi. Ama işte arada binlerce yıl var. İşte gidiyor burada çoğalıyor, oradan geçiyor, çoğalıyor, oradan geçiyor. Amerika kıtası değil bizim için önemli olan. Biz yeniden tekrar Baykal Gölü'nün kenarına geleceğiz. Yani henüz 26 bine gelmedi, bunu da söyleyeyim. Sonra geldik arkadaşlar, evet şimdi bu Baykal Gölü'nü anlatacağım size. Evet, insanlığın ilk geliştiği yerlerin arasında hatta en başında Batı'nın ilim adamları bir türlü yakıştırıp da yazamadığı Baykal Gölü'nün kenarı. Bu Yenisey Nehri, Angara Nehri ve Selenge Nehri buralarda gelişiyor Türklük. Peki niye buralarda gelişiyor? Başka yer mi yoktu? Arkadaşlar çıldırıyorum, tamam mı? Niye Baykal Gölü'nün kenarı? Dünyada başka yer mi yoktu? Ya nereden buldunuz orayı? Niye oraya gittiniz? 6 ay coğrafya okudum, oturdum aşağı. Meğer neymiş biliyor musunuz? Baykal Gölü buzul döneminde donmayan tek göl. Niye? Niye donmaz? Orada şimdi bile donuyor falan. O yıllarda bu dünyanın en derin gölü Baykal Gölü. 1700 metre derinliği. Denizden 1300 metre aşağıda. Derin. Bu dünyanın ortasındaki o mağma sıcak suyu ısıtıyor ve Baykal Gölü donmuyor. Donmayınca biraz önce anlattım ya, Angara Nehri bu sıcak suyu alıyor, Yenisey Nehri'ne götürüyor. Bütün yerleşimler orada. Yani o Angara Irmağı'nın kenarında. Yani Angara Nehri'nin kenarlarında. Madde 1. Malta Burak kültürü. Malta'da 2 tane çocuk çıkıyor arkadaşlar. 2 çocuk. DNA'ları R1. Aklımızda tutuyoruz şimdi. R1 işini aklımızda tutuyoruz. Nereden? 26 bin yıl önce ben buradan aldım başlangıcı. Niye başlangıcı buradan aldım? Çünkü Türk genetiği R1. R, yani bizim Türk milletinin genetiği R. Yani bu DNA hoplo grubunu falan hesaplıyorlar ya. Dünyada DNA tahlili yapılabilen ilk insan bu Malta'daki ahali. R1A. R1 pardon. A'sı olmadı daha. Burada başlıyor iş. Şimdi bu tam Angara Irmağı'nın kenarında bir yer bu Malta köyü. Şimdi size bir soru. Türkiye'de bir tek Malta yeri adı var. Şimdi daha sonra yeniden geleceğim bu konuya da ne olabilir sizce? Türkiye'de bir tane Malta köyü var veya Malta bölgesi. Urfa Göbekli Tepe'nin olduğu yer arkadaşlar. Urfa Göbekli Tepe'nin olduğu yer Malta bölgesi. Oradan gelişir. Evet. Türk dili burada gelişiyor arkadaşlar. Bildiğiniz bizim şu anda konuştuğumuz Türkçe, oraya kadar insanlar aga buga tabiat taklidi ses çıkarabiliyorlar. Bununla ilgili geçen senede Alanya'da bir konferansta bir sempozyumda birini sundum. Türkçenin nasıl geliştiğini tek tek orada anlattım. Türkçe denilen dil bu 26 bin yıl önce Malta'da gelişiyor. Buzul dönemi bir oluyor. Sonradan bu Angara Nehri'nin kenarında kalıyorlar, kıpırdayamıyorlar. Yaklaşık bir 1500-2000 yıl boyunca dilin gelişmesi bizzat dar bir alanda gelişiyor Türk dili. Çünkü Türk dili dar bir alanda gelişmemiş olsa bu şekilde düzenli olmaz. Türk diline bir tane bile sözcük kökü ilave edemezsiniz şu anda. Niye edemezsiniz? Kabul etmiyor. Yani ben şimdi diyeceğim ya da tükmek diye bir fiil icat ediyor. Hadi bundan sonra tükmek kimse aldırmaz ona. Burada
dar bir çerçevede dili geliştirmiş. Beyniyle, zihniyle, hissiyle, gönlüyle Türk dilini geliştirmiş. İki, gök tanrı inancı bizim öyle ya da böyle Türk hayat felsefesine birinci derecede rol oynamıştır. Bakıyor, sağ sol buz, bir tek gökyüzünü görüyor. Bütün değerler gökyüzüne göredir bizde. Bütün her şey bir gökyüzünü görüyor, bir yeryüzünü yok. Bir de balık tutuyor falan filan. Türk dili ve dini şu Malta'da gelişmeye başlıyor. O yüzden ben diyorum ki milletleşme sürecimiz bizim Malta'da milattan önce 24.000. Bu söylediğim rakamlar aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Bu benim uydurduğum, benim ortaya attığım, benim iddia ettiğim rakamlar değil. Bu uluslararası bilim aleminin, dünya üniversitelerinin gelip dünya bilim adamları çalışıp DNA'sından karbon 14'ünden ve polen testinden çıkarttıkları şey bu. Şimdi ben bunu sosyal medyada paylaşınca bir sürü şeyler yazıyorlar. Bu benim fikrim değil. Bu benim görüşüm. Yani ileri sürdüğüm bir kuram falan filan değil yani. Bu bizzat bilimle ispat edilmiş bir hikayeden bahsediyoruz. Şimdi bu milattan önce 24.000, dolayısıyla 26.000. Bu milattan önce 13.000'e kadar buralarda yaşamışlar. Şey var. Yani bu süreç. Ama neler var şimdi? Bir de bu R1A, evet. Direkt R1A. Yani şu anda bununla ilgili de şey anlatacağım size. Yani R1A hikayesini de anlatacağım. Sonra hikaye şu işte. Bu Ankara dediğimiz yer burası. Şu ırmak şuradan gidiyor. Şurada şeye karışıyor. Yenisey Irmağı şurası. Ankara şurası. Gittim hep buralara adım adım gezdim. Hepsini şey yaptım. Şimdi buraya geliyor ama tek çıkış var. Şuradan sıcak su gidiyor, Yenisey Irmağı'na gidiyor. Yani bu bütün hikayede şuralarda var. Buralarda öyle arkeolojik kazılar yapmışlar ki bildiğiniz gibi didik etmişler buralara. Bir tane bizim bilim adamımızın haberi yok. İşte arkadan konuşuyorlar falan filan ya. Hiç kimsenin haberi yok. Bir tane Allah'ın kulu gidip bakmış değil oralara. Şimdi bu 26.000 yıl önce çıkan buluntular bunlar. 26.000 yıl önceden çıkan o kazdıkları yerden çıkanlar. Şimdi tane tane bakalım. Bunlar heykel arkadaşlar. Bildiğiniz mamut kemiğinden yapılmış heykeller. Şimdi bu böyle heykel. Şunu tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam net olamadı. Efendim hepsi bayan, erkek yok. Buradan anlıyoruz ki biz ataerkil değiliz. Baştan anaerkiliz. Yani erkekler av yapıyor, mav yapıyor falan filan geliyor. Şimdi bu şu bir çocuk heykeli, şu şekilde giyinmiş bir çocuğun heykeli. Şu bir kadın heykeli, yani genç kız. Şu da efendim onun elbiseleri falan. Oradan bu Rus bilim adamlarının çizdiği, bak bilimcilerin çizdiği, ben çizmedim. Ben de diyor ki bu heykelden bu çıkar, bu heykelden bu çıkar. Bu işte meme kısmı ve kalça kısmı çok büyük olan kadın tipleri Zeus heykeliymiş, doğurganlığı bildiriyormuş. Efendime söyleyeyim, ilk Zeus heykelleri de buradan çıkıyor. Yani kadın, doğuran kadın, kutsal kadın. Bu gök tanrı inancı da buradan çıkıyor. Çocuklar ölüyor. %70'i, %80'i ölüyor. Bazı kadınların çocuğu duruyor. Gidiyorlar, yardım istiyorlar. Senin çocuğun nasıl duruyor falan. Bizim bu gök tanrı inancı oradan başlıyor. Diyor ki ben şimdi yukarıyla haberleşeyim, seninki de kalsın falan derken bu şekilde şekilleniyor, gidiyor. Yani hem din hem de şey. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Şurada boncuklar var. Şu biraz sonra anlatacağım şu işte bunlar bilezik falan filan. Bu bildiğiniz bir mezardan, yani ilk mezardan çıkan buluntular bunlar. Şimdi bunları kasaya kilitlemişler. Kasayı açtırdım. Kasadan bakın arkadaşlar, şu 26.000 yıl önce Malta'da çıkan, mezardan çıkan çocuk, babası çocuğa bir kolye yapmış. 4 yaşındaki bir çocuğun mezarından çıkıyor. Şunu Sakarya'da bir türbenin şeyinden çektim. Duvarından çektim. Şu da efendim turna kuşunun uçuş şekli. Hadi bu Türk değil desin birisi şimdi. Evet. Geri dönüyorum. Şuna bakın arkadaşlar.
Bu yılan. Gidiyorum şimdi 2 ileri. Bu da arkadaşlar Şanlıurfa'da efendim Çole höyüğünden çıkan bir kafa heykelin baş kısmı. Şu yılan, şunla şunun arasındaki farkı bir anlatabilir misiniz? Yani, geri geliyorum. Şu da arkadaşlar milattan önce 10.000 yıllarındaki paralar. Türk paraları. Bu yeşim taşı bunlar. Ben bunu Twitter'dan paylaştım. 80.000 kişi gördü. Dedim ki bak Türkiye, şunlar bunlar Lidya falan diyorsunuz ya paralar. Bu dünyanın ilk paraları arkadaşlar. Bundan önce bir para yok. Para bu. Hiç kimse bunun para olmadığını yazamadı aslında. Evet rahatsız oluyorlar bizim anlattığımızdan da. Ama hiç kimse diyemiyor ki bu para değil arkadaş. Bu boncuk. Bu süs eşyası, bu bilmem ne falan filan diyemiyor. Bunun değeri nereden geliyor? Bu yeşil taşı. Cede taşı var. Oğuz Name'yi falan okuyanlar bilirler. Bu Türklerin uğur taşıdır bu. Mesela mezardan falan da çıkıyor bu. Tanrı bağışlasın falan diye mezara da koyuyorlar. Bizde kutsal bu. Daha yakın zamanlara kadar bizden savaş eden komutanlar bundan ceplerine birer tane alınmış. Yede taşı, cede taşı. Uğur getirsin diye. Bizde kutsal. Para bu arkadaşlar. Paranın icadı da Kitoy'dan çıkma. Milattan önce yani 8.000, 9.000, 7.000 şeyler bu. Şimdi resim yapmış adam. Malta'dan çıkma bu. Görebiliyor musunuz? Net bir şekilde bilemiyoruz. Mamut resmi yapmış adam. Ya bu arkadaşlar şaka falan değil. Bu 10.000 yıl önceki resim yani. Şimdi pardon bu şeyde 26.000 yıl önceki resim. Resim yapıyor. Ha. Şimdi bu bir Kurtak bölgesi davası var. Kurtak şöyle. Krasnoyarsk diye Rusya'nın bir şeyi var. Ya o Hakasya, Abakan falan o bölge bu. Şimdi aslında bu Göktürk yazısı falan filan dedikleri yazı da buradan çıkma. Burada doğuş yeri burası o yazı. Çünkü öbür tarafta yazıyı bulamadım ben. Bütün bu Yenisey yazıtları denilen şey buradan çıkma. Belli ki yazı da buradan çıkma. Özellikle bu Kurtak meselesine önem verdim. Çünkü öyle görünüyor ki burası 50 bile bir elinden doğu batı. Buranın yılını yine bu 31 bin 19 bin yıl arası yaşadıkları yer. Bu Kurtak bölgesi Yenisey'in hemen kenarında. Şurada bir yerde. Bu Krasnoyarsk şurası, şuralarda bir yerde evet. Kurtak diye bir. Kurt kelimesinden geldiğini düşünüyorum. Sonra bu hemen Afantova diye bir yer var. Bu Kurtak'ın hemen biraz daha güneyinde. Burası da tanındı. Milattan önce 17 bin, 12 bin yılına kadar da burada yaşamışlar. Buradan da 3 tane çıktı, insan verisi. Bu da R1A arkadaşlar. Yani 26 binden başlıyor. Hep buralarda R1A falan. Malta Buret'le tamamen aralarında birkaç yüz kilometre var ama tamamen aynı kültür unsurları. Taş teknolojisi aynı falan. Yaptıkları iş aynı. Bunların bütün verileri bütün verileri demeyeyim. St. Petersburg'da Ermitaj Müzesi diye bir müze var. Bu Ruslar ne bulurlarsa alıp getirip Ermitaj'a koymuşlar. Dolayısıyla hep orada büyük bir kısmı. Bir kısmı da tabii kendi yerel müzelerinde. Tabii bunların hepsini tabii fotoğrafladım falan. Şimdi öyle yani işin başı 26 bine çıkıyor. O yüzden bir sürü şeyler var bu işin. Yani ayrıntıları. Böyle 26 bin falan derken böyle afaki falan filan bir şey söylemiyorum. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bütün bu veriler falan ilk mesela balık tutma aletleri, ilk değirmenleri, ilk falan teknoloji tane tane. Bu arada arkasından Kitoy geliyor. Kitoy da şurada. Kitoy şurası. Yine Ankara'nın hemen yanında Kitoy. Bu bölgeyi kazmış. Kanada çok uğraşmış burayla bu Kitoy'la. Yıllarca kazmış Kanada. Yanına 15 tane üniversite daha almış Kanada Üniversitesi'nden bir tanesi. Yıllarca gelip gidip kazmışlar buraları. Verileri göreceksiniz. Neler var neler var. Dolayısıyla oradan devam ediyor. Kitoy, o paraların çoğu da Kitoy'dan çıkıyor. Burada altını çizerek söyleyeyim. İlk insan heykeli budur arkadaşlar. Dünyadaki ilk insan heykeli. Evet. Kitoy. İlk balık aletleri,
Bunlar balık tutma aletleri. Efendim? Çito o milattan önce 9000'ler falan. İlk bulunduğunda Otradnikov diye bir bilim adamı buluyor bunları. Tahmini bir rakam söylüyorlar. Milattan önce 1500 falan diyorlar. Yani öyle cimri davranmışlar ki. Sonradan bu karbon testi, polen testi falan filan işin içerisine girince milattan önce 9000'e yani 10.000 yıllık bir şey bu. Bir heykel bu. Ve mesela ben 5000 üzerinde Türk heykeli gördüm. Hiçbirinde sakal yoktu. Bu da beni şaşırttı yani. Sakal yok bizde. Sakal yok. Sakalı bir halde adam, taş var ya taşı. Taşı jilet yapmış, taş da tıraş olmuş, yine yok, sakal yok bizde. Bir tek bunda gördüm şey var, sakal var. Evet, ondan sonra bu kültür katmanları geliyor. Bunların hepsi envanteri var, işte ne çıktı, ne çıkmadı falan, hep birbirinin devamı. İshakova milattan önce 5000, işte yani 8000 yıl öncesine tarihleniyor ve devam ediyor. Pat Çin tarihlerinde bir isim çıkıyor ortaya. Tiler ve Tikler. Ve 2 tane ad çıkıyor Çin tarihlerinde. Şimdi bunu arkadaşlar Çince'de R yok. Bildiğiniz R yok yani. Çin alfabesinde R yok. Adam bunu Tik diye yazmış Çinliler. Bunun ortasına bir tane R'yi getirmek kimsenin aklına gelmemiş. Bir Hollandalı De Groot diye bir adam 1850'den sonra gidiyor Çin kaynaklarında çalışırken bu kelimeyi fark ediyor. Tik ve ti kelimesi. Şimdi bu kelimeler bir kere bunlarda imla birliği yok. Sonuç itibariyle şu şekilde yazılıyor bu da. Adam demiş ki Hollandalı, ya bu Çince'de R yok. Eğer demiş bu kelime şeye benziyor, Türk kelimesine benziyor. Eğer bu Türk kelimesi ise demiş, dünyada bunlardan daha ileride bir millet yok diye kendisi yazmış. Hollandalı bir bilim adamı, De Groot diye bir adam, o yazmış bunu. Yani bizimkilerin dünyadan haberi yok. Sonra arkadaşlar atın evcilleştiği yer var, Gotay. Milattan önce 3700, yani 5700 yıl işte atın da evcilleşmesi bu arada şey var. İşte Afanasyova var, işte devam ediyor. Milattan önce 3000, yani 5000'li yıllar bunlar. Andronova var. İşte bu devam ediyoruz. Karasuk kültürü, Tagar kültürü bilmem bu şekilde devam ediyor. Yani hep birbirinin devamı. Aynı coğrafyada bu şekilde devam ediyor. Yani 26.000 yılından itibaren şeye kadar geliyor yani. Asıl şey de burası. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Buradan başlıyor işte bu bizimle ilgili hayat. Bunu tabii Tiklerden bahsedeceğim de. Bu arada bir şey anlatacağım size. Bu Ural Dil Teorisi diye bir teori var. İşte millet konuşuyor. Batılı bilim adamları işte dil malzemesinden hareketle Ural yani bu Finlerle işte Samoyedlerin işte Estonların ve bizim işte Japonların, Korelilerin akraba olacağı ile ilgili şeyleri sunmuşlar. Yani dil malzemelerinden kuram yani ileri sürmüşler. Sonra herkes tartışmış bunu. Vardı, yoğdu falan filan ama konu şuymuş meğer. Ben şimdi bunun altını yani bu seneki hesaplarından bir tanesi de o. Seyma Turbino kültürü diye bir kültür var. Bizim bilim adamlarının hiçbirinde çalışmasında rastlamadım. Seyma Turbino kültürü demek şu demek. Bronz Altaylarda icat ediliyor. Yani bakırla kalayı birbirine karıştırarak bronz elde ediliyor ve dünya değişiyor. Ruslar Altaylardaki bu bronz icadını gölgede bırakabilmek için 2600 kilometre ileride bir yerde 2 tane mezarlık kalmışlar. Birisi Seyma, birisi Turbino, bir köy mezarlığı bunlar. Oralarda 2 tane bronz bulunca Altay kültürü dememişler kültürün adına, Seyma Turbino kültürü demişler. Şimdi bronzun bu formülü belli. Şimdi ben bronz üzerinden gittim. Altaylarda bir bronz işleniyor yani. Evet. Bir formülü de var ve yaptıkları da belli. Bıçak yapıyorlar. Bıçağın şekli belli. Bıçağın o alt kısmına kurt kafası yapıyor, at kafası yapıyor falan bile ne yaptıkları belli yani. Arkadaşlar Finlandiya'da kazı yapılıyor, aynı bronz çıkıyor ve aynı bıçak çıkıyor. Çin'in ortasında aynı bıçak çıkıyor. Kore'de aynı bıçak çıkıyor falan. Belli ki milattan önce 3000'li yıllar bu Seyma Turbino kültürü. Şimdi bu sene onu bakacağım. Yani şuradan şu bölgeye
Japonya'ya kadar o zaman bu bölgenin akrabaları. Çin'in tam ortasına, Çin'in 800 kilometre aşağısına kadar iniyor Türkler. Türklerle ilgili buluntular. Çin'de ne kadar arkeolojik alan varsa hepsini çıkarttım envanterine. Yani bir kere o beyaz piramitler falan filan söylüyorlar ya. Kesinlikle Türklerin yapması. Hiç tereddüt etmeyin. Yani kesinlikle Türklerin işi. Çin diye bir şey yok çünkü. Hepsini kapatmışlar. 100'e yakın şey var. Küp nedir? Piramit. 50'sini baraj altında bırakmışlar yaklaşık. 14'ünü 15'ini uydu görüntülerinden buldum. Hepsini şey yapmışlar. Toprakla kapatıp üstüne çam dikmişler. Yani şey yok. Koreliler iddia ediyor biz yaptık falan diye ama Korelilerin oradan Altaylardan gidişi milattan önce 1500'ler falan yani işte 2000'lerde falan yapılmış şey. Şuralarda şey. Şurada piramitler şurada. Şimdi geldik bizim tinkling işine. Bu tinkling işi çok enteresan bir iş. Şimdi biraz önce anlattım. Dedim ki bu Tinkler var, Türkler var. Bir Türk devleti var. Çok uzun zamandan beri işte başının sonunu hesaplayabilmek falan çok zor ama ben bunu kitap olarak yazdım. Yani dediğim gibi işte Şubat ayında falan çıkabilecek bir durumda. Fakat bu şimdi Kazaklar Türkçe konuşuyor. Kazak. Kırgız Türkçe konuşuyor. Yani bizim bir ortak kökümüz var da Türk adı buradan geliyor. Şimdi yalnız bir şey var. Bu Türklerden, yani Türk, bu kelime Türk. Tinklikler bir şey çıkıyor ortaya. Bu tinklik işi Mete ile beraber çıkıyor ortaya. Mete 209'da, milattan önce 209'da iktidara geldiğinde ilk işi kuzey tarafa sefer düzenliyor. Çünkü elinde yeteri kadar demir yok, elinde yeteri kadar at yok, elinde yeteri kadar deri yok. Çin kaynaklarında geçiyor ki önce gitti Mete şu tinklikleri aldı diyor. Tinklikleri alıyor. Ondan sonra Çin'e vurmaya başlıyor. Yine bu tinklik işi milattan önce 200'ler demek ki. Yani milattan önce 200'de var bu tinklik. Bu tinklikler milattan sonra 400'lerde dağılıyorlar. Ya bir Allah'ın kulu şunları alıp da bu ne arkadaş falan dememiş biliyor musunuz kimse ya. Şimdi bunu anlatacağım size. Şimdi Tinklik'te bir devlet bu. Bu başkenti de Saldık diye bir bölge. Bu sene gittim. Olacak. Saldık şurası arkadaşlar ya. Şu taşlara bakın ya. Yani Saldık'a bakın arkadaşlar. Başkent burası. Bildiğiniz bundan 100'e yakın şey var böyle arkeolojik alan. Bu şöyle bir yermiş. Şöyle bir şey bu. Bunu söküp götürmüş Ruslar. Yani sonra böyle bir şey kalmış yani. Ya bildiğiniz gibi falan değil. O benim arkadaşım. Şimdi bak hepimiz şaşkınız yani. Çünkü şuna bakın ya. Sökmüş, bunu almış götürmüş. Taşlar yok. Ama buna benzer 100'e yakın yer var. Aynı ovanın içerisinde. Tinkliklerin başkenti burası. Hiç bir tane bilim adamı bu işe gidip de hiç bu şey yapmamış yani değinmemiş bile. Hadi benim niye Türk boyu falan filan deyip geçmişler falan. Böyle bir şey. 30 metre yüksekliğinde bir şey bu. Piramit. Aynen bu. Bu böyleymiş. Bu kayıp şey. Yok. Ama buna yakın, 100'e yakın şey var. Çevrede bakın bir şeyler. Bunların hepsinin altında böyle şeyler var. Ama kazılmamış, çökmüş, bekmiş falan filan. Gidince ağlayasınız geliyor falan. Şimdi bu tinklikler sonra bunların mezarı falan da R1A. Hep aynı hikaye. Tamam mı? Bu R1A ile ilgili bir şey anlatacağım size. Ondan sonra devam edeyim. Geçen senelerde bundan bir 10-15 sene evvel Amerika Utah'ta bir profesör sabahleyin kalkıyor. Adamın soy ismi Türk. Amerika Utah'ta bir üniversitede bir hoca bu. Ya sabah aklına geliyor. Ya ben Türk değilim, bir şey değilim diyor. Benim soy adım niye Türk? Adam derdi diyor bu işi kendisine. Adam oraya gidiyor, buraya gidiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Türkiye'ye geliyor, oraya, buraya falan. Karıştırdıkça işin altından başka şeyler çıkıyor. Sonra biz internet sitesi kurmuş adam. Adam demiş ki Türkiye ve Türk dünyası ve İslam dünyası hariç soyadı Türk olan herkes şu benim internet sitesine girip bir kayıt yapsın. Kaydı yapıyorlar 2.200.000 civarında adam kaybolmuş şeye. Soy ismi Türk olan. Şimdi adam şaşırıyor. Ya hadi diyor bu olmadı. Bir de DNA'nızı tahmin edip de sonuçlarını bildirin falan. %70'i şey çıkıyor arkadaşlar. Daha bu yakın hikaye. Şu çıkıyor. Yani biz böyle rastgele falan bilim yok yani. Şimdi geldik bu tinklik ne? Şimdi bu her şeyi Göktürklere bağlamak diye bir klasiğimiz var ya bizim.
Bu Tigritler milattan sonra 400'de dağılıyor. Dağılınca ne oluyor biliyor musunuz? Goçeler. Yani Çinliler göç ediyor, yüksek arabalı. Uygurlar bu Tigritlerden parçalanıyor. Etti mi bir? Uygurlar, bildiğiniz Uygurlar milattan sonra 400'lü yıllarda parçalanınca Uygurlar oradan çıkıyor. Tujeler arkadaşlar, Tukeler oradan çıkıyor. Yani Doğu Göktürkleri. Buradan parçalanıyor. Sonra Karluklar buradan ayrılıyor. Şimdi Karluklar şurada. Bu şimdiki Özbeklerin dedesi var ya, bu Tigrik devleti dağıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Karluklar, onların dedesi, Karluklar. Şimdi Töristler var, Sirtarduşlar var, Bayırkular falan. Bulgarlar da buradan ayrılma. Tuna Bulgar, Bulgarlar da buradan ayrılma. Yani Tigrikler parçalanıyor, Uygurlar, Karluklar, yani şimdiki Özbeklerin dedeleri, Türkütler, yani Göktürk devletini kuranlar, şimdi iki tanesi duracak burada, Bulgarlar da buradan çıkma. Bayırkular falan da var ama bizim şöyle bir sorun var şimdi. Töristler ve Sirtarduşlar. Bunlar da Tigritler bölündükten sonra çıkıyor ortaya. Şimdi Köktürk yazılarında diyor ki, dedem diyor işte İslami Kağan'la Bumik Kağan işte Göktürk devletini kurduğunda bu İrtiş Nehri'nin kenarındaki boylar böyle boysuz bir şekilde rastgele yaşıyorlarmış. Onları bir düzene sokmuş diyor. Bu Töristlerin 5 boyu var, Sirtarduşların 5 boyu var arkadaşlar. 5 boylar. İslami Kağan bunların ikisini birleştiriyor. 10 ok diye bizim tarihimizde bir şey vardır. 10 oklar. Bir türlü ayıklayamamış şeyler var. 10 oklar. Biz buradan geliyoruz. Bizimki arkadaşlar şu Töristlerin bu döl kelimesinden geliyor bu. S çokluk eki. Oğullar demek arkadaşlar. Oğullar demek. Aynı yere çıkacak şimdi. İkisi Sirtarduşlarla Töristler topluyor. Batı Göktürk devletini kuruyor ve devam ediyor. Yani Karluklar, Uygurlar, Sirtarduşlar, Töristler, işte Bulgarlar. Şimdi bu Kayboyunun damgası Bulgaristan'da orada burada çıkıyor falan, millet şaşırıyor. Niye öyle oldu falan filan. Şaşıracak hiçbir şey yok. Bu arkadaşlar bir geride beraberiz çünkü. Ogurlar, Bulgarlar, Ogurlar. Onlar da ikiye bölünüyor sonra. Tuna kenarına gelenler var. Geride İdil boyunda kalanlar var. Onlar da öyle. Şimdi şimdi geldik bizim hikayeye. Yani artık 26 bin geliyoruz ya. Şimdi bunun Kağan'la işte İslami Kağan topluyor bunlara. Yani Uygurlar, Töristler, Sirtarduşlar, Altay Karlukları, Kırgızlar, Ogurlar falan filan bu Türkler Tigritler dağılınca bunlar oluyor. Türküt Kağanlığı arkadaşlar, Göktürklerin adı bu aslında. Yani uzatmayacağım bir şey. Sonra Tulu ve Tülü boyları nedir o? Bu Törist boyları, şimdi Üregirler falan orada şimdi. Bu Oğuz boyları mesela Türk boyları orada. Şu Nişe, Çepli boyu da yani bu Harun Bey burada değil mi şimdi? Evet, Harun Bey. Buradan başlıyor iş. Yani bu Çepli işi çok daha gerilerde, bu işte Üregir, Türk iş. Şunlar sonra işte bu 10 boy olduktan sonra bunlar 500'lü yıllar. 500'lü yıllar bunlar. 500'lü yıllar. Evet, 500'lü yıllar. Şimdi bu Tarduşlarla Töristleri ikisini birleştiriyor, 10 oklar yaptığını söylemiştim. Şimdi asıl bundan sonra biraz daha eğlenceli olacak iş. 10 oklar arkadaşlar, diyor ki, Köktürk yazıtlarından aldık bunu. İnsanoğlunun üzerine ecdadı Bumik Kağan, İslami Kağan oturmuş. Oturunca Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş, yani düzene sokuvermiş. 4 taraf hep düşman demiş, ordu sevk etmiş, 4 tarafını kendisine bağlamış falan filan. Doğuda Kadırgan Ormanı'na kadar, batıda Demirkapı'ya kadar kondurmuş, ikisi arasında pek teşkilatsız Köktürk'ü düzene sokarak işte o nok burada oluyor, burada başlıyor bizim hikaye. Batı Göktürk Devleti 552'de Göktürk Devleti kuruluyor, 502'de hemen ikiye Doğu kanadı ve Batı kanadı olarak ikiye ayrılıyor. Doğuda Bumik Kağan kalıyor, batıda İslami Kağan geliyor. Sonra ne oluyor? 582'de Batı Göktürk Devleti yapıyor. İslam Kanunu Tanrı bağımsızlığını ilan ediyor. 582'den itibaren bizim aslında Göktürk Devleti'yle bir işimiz kalmıyor. 551'de kuruldu Göktürk Devleti. Ona göre devam ediyoruz. Sonra bu 658'de yıkılıyor bu Batı Göktürk Devleti. İçin içerisine Çinliler giriyor falan. Sonuçta yıkılıyor bu. Sonra arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz?
O noklar tutuyor. Ulaş diye bir adam, Türk İş Boyundan Ulaş, Uçele, Çin kaynaklarının Uçele geçiyor. Dede Korkut'ta Ulaş denilen adam 690'da bu onokları 20'ye çıkarıyor ve şimdiki Bişkek'in 60 kilometre doğu tarafında Suyap diye bir yerde kongreyi topluyor. 20 boy oluyorlar. 10 oklar, 20 artık demek ki çoğaldılar. 20 boyu Türk İş Devleti'ni kuruyor. Türk İş Devleti'nden Ulaş ya da Uçele. Oğuz kelimesi ilk orada çıkıyor diye. Yani o noktalardan sonra boy teşkilatı yeniden tanımlanıyor. 20 boya tanımlıyorlar. Türk İş Devleti'ni kuruyorlar. Her boydan 7.000 asker alıyor Uçele. 140.000 kişilik bir ordusu oluyor Türk İş Devleti'nin. Bunu yazabileyim diye ömrüm çıktı. 10 yıl uğraştım. Bunu ben tamamını toparladım yani. Burası tamam şimdi. Bundan itibaren tamam. Bu işte bildiğiniz bizim ilk devletlerden birisi. Türk İş Devleti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bildiğiniz atası yani, dedesi yani. Öyle şey falan değil, akraba, teyzesi falan değil. Köktürk Devleti bizim amcamız. Ama babamız bu. Bu. Türk İş Devleti. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şu Batı Göktürkler, şu işte bu İrtiş Nehri bildiğiniz Doğu Göktürkler burada, Batı Göktürkler burada. Bir tarafı Hazar'a kadar geliyor. İşte Aralgölü şuralar falan. Şurası yani bizim Batı Göktürkler, Sirtarduşlarla turistlerin burası Türkükler. Devam ediyorum. Sonra bizim bu Şu destanı var. Aslında orada kuruş beyanlar var. Saka destanı demişler buna falan. İşte bu Zülkarneyn'i gören oraya bir atlıyor hemen. İşte bunu Saka destanına götürmüşler ama bildiğiniz şu destanı Türk İş Devleti'nin kuruluşunu anlatıyor. Boyları anlatıyor. Türk İşler şurada. Şeyler de burada. Diğer Göktürk Devleti de burada. Divan Lügatü'de anlatılıyor uzun uzun bu işler nasıl yürüdüğü falan. Şimdi bu işleri yazabilmek için dünya üzerinde ne kadar Oğuzname varsa hepsini topladım. 7 cilt olarak yayınladım. Bu işte 3000 küsur sayfadır bu. Dünyada ne kadar Oğuzname varsa hepsi toplandı. Şimdi asıl hikaye şu tabii. Bundan sonra ne olacak? Oğuz Kağan kim? Bir Oğuz Kağan'ımız var bizim. İşte benim oğlumun adı da işte bir hasretle verdim. Oğuz Kağan kim? İşte herkes bir şey diyor. Metebi diyor, Alper Tunga diyen var, o diyen, bu diyen. Bu Türk İş Devleti 751'de yıkılıyor arkadaşlar. 751'de, 760'da bir Oğuz Yavru Devleti kuruluyor. Hepsini çıkarttım bunları. Bu Türk İş Devleti'nin kurulduğu yerde burası arkadaşlar. Şimdi bu durumda. Ayrıca duyurulur yani. Burada koskoca bir şehir var. Fotoğraflamak çok zor. Yani şeyden fotoğraflamak gerekiyor. Havadan, o da işte izin almak gerekiyor falan. İşte yerine çekebildiğimiz bizzat birkaç kere gittim falan. İşte bu Oğuz boyları baştan 20 tane, sonra çoğalarak gidiyor, sonunda 24 tane oluyor. Bu Karahan'ın heykeli, türbesi. Karahan kim? Karahanlı Devleti'nin buradan geldiğini söylüyorlar. Oğuz Kağan'ın babasının heykeli, mezarı babası. Taras'ta. Yazmışlar Karahan diye kapısına, kim ne olduğunu falan da bilmiyor. Bildiğiniz Oğuz Kağan'ın babası bu. Burada yatıyor. Sonra, iş uzun da, şurada bir devlet kuruluyor. Oğuz Yavru Devleti. 760'da. Arkadaşlar 280 yıllık devlet şu. Oğuz Yavru Devleti. Selçuk bu yıkıldıktan sonra Selçuklu kuruluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı'nın münasebeti gibi. Bu devlet 760'da Oğuz Kağan kurduğu devlet bu. Oğuz Yavru Devleti. 280 yıl devam ediyor. Bir paragraf yazı yoktu ben bu işe başladığımda. Bununla 280 yıllık Türk Devleti'nden bahsediyor. Herkes rahatsız oluyormuş ya ben anlatınca. Bir paragraf yazı yoktu ben bu işi yaparken. Oğuz Yavru Devleti, 280 yıllık devlet. Selçuk Bey bu devletin genelkurmay başkanı. Bu devlet yıkılıyor. Selçuk Bey'in oğulları biliyorsunuz Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Ve bu devlet şurada Aral Gölü'nün çevresinde Silderya, yani bu Seyhun Nehri burası. Burası Ceyhun Nehri, bu bölgede bu devlet. Sonra işte bu Selçuklu Devleti kurulunca biliyorsunuz oradan da geliyoruz.
Anadolu'ya. Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor. Ondan sonra o Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor. Anadolu Selçuklusu ile Büyük Selçuklu Devleti herkes birbirine bağlı sanıyor. Hiçbir alakası yok. Ayrıca onu da söyleyeyim. Sonra o devletler, işte bu Türk İş Devleti, Oğuz Yamlı Devleti parçalanıyor. Geride kalanlar Türkmenistan Cumhuriyeti'ni kuruyor. Yani o yine Oğuz Yamlı Devleti'nin bakiyeleri. Azerbaycan biraz beri tarafa gelen Selçuklularla beraber Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Balkan Türklüğü ve Gagavuzlar geri dönüyorum. Oğuz Yamlı Devleti'nin bakiyeleri. Yani biz buradan ayrılıyoruz. 26 bin yıllık Türk tarihini özetledik. Tekrar söylüyorum. Hiçbirisi belgesiz, bilgisiz değil. Mesela bunu işte gönderiyorsunuz bir halde, bu bilim kurulu işte okuyor falan filan. Ama kimse tenkit yazmıyor. Yani böyle bir şey yok işte ama şey yapıyorlar. Böyle ileri geri konuşuyorlar. Onlara değil. Sonuç olarak bu arkadaşlar. Benden bu kadar. Bir 26 bini özetledim. Sorunuz varsa siyasi ve dini olmamak kaydıyla her soruya cevap olur ya, bilemediğiniz bir şey olursa ona da çalışır, daha sonra işte mektuplaşır, haber veririz ama ben bu işe 40 yılımı verdim. Bu iş bu şekilde devam edecek yani. Bu ileriye doğru çok farklı bilgilerden paylaşacağız. Öyle düşünüyorum. Evet. Şu anda bir mikrofon var. Siz yerinizden soracak arkadaşlarımız varsa mikrofon vereceğiz. Bana oradan bir su verirseniz daha iyi çalışırım ben. Teşekkür ederim. Adige boylarını soracak. Hoparlör. Sonra Adige boyları. Adige boyları. Bu Kafkas Dağları'nın üzerinde. Şimdi bu mesela çok tartışmalı bir mesele. Bu Adige boyları falan gökyüzünden zembille inmedi. Sonuçta demin anlattım. Yani Altaylara geri dönülüyor. Bir halde beraberliğimiz var. Ama bu dil tasnifi yapılırken, Ural Altay, bunlar işte Çin Tibet dilleri tasnifi yapılırken son zamanlarda Kafkas dilleri tasnifi de yapılmaya başlandı. Çok tartışmalı bir konu. Ben aynı kökten geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler var. Avarlar var orada. Avarlar yukarıda bildiğiniz işte Türklerle aynı yerde. Almanya'nın Bavyera eyaleti var ya, Bavyera eyaleti. Bavara ve Bavyera. Bir kısmı oradan gitmiş Almanya'ya. Bildiğiniz eyalet. Almanlar bu işin farkında. Ama alanlar var. Şimdi bir kısmı da bu buyurduğunuz yerin çevresi alanlardan kalma. Bir kısmı avarlardan kalma falan. Ben aynı kökten geldiğimizi düşünüyorum. Ama tartışmalı bir mevzu. Ben fark ettim durumu ama aynı kökten geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Hocam çok kısa bir şey diyebilir miyim burada? Belki hocam bizden daha iyi bilecek. Estağfurullah. O çok uğraşıyor. Evet ben de Avar Türklerinden geliyorum çünkü Kuzey Kafkasya'da Dağıstan göçmeni ailem. Avarlardan geliyoruz. Bununla ilgili çok tartışmalar dönüyor gerçekten. Ama benim yaptığım çalışma, ben alan çalışması da yapıyorum kendi köyümde. Yani birçok şey Türklerle ortak kültüre ve bağlara işaret ediyor. Hani avarların durumu daha farklı tabii. Hani ismimiz de avar zaten. Bizim başka bir adımız yok yani. Dolayısıyla hani bu çok ciddi bir ele alınması gereken bir mesele ve ben şu anda bunun üzerine çalışıyorum. Öte yandan Çerkezlere baktığımız zaman, Adigelere baktığımız zaman yani ben de açıkçası onlarla beraber büyüdük. Yani biz zaten aynı acıyı yaşamış olan topluluklarız. Onların DNA test sonuçlarında Çerkezlerin, mesela avarların DNA test sonuçları Avrupalılarla yakındır. Enteresan bir şekilde. Ama Çerkezlerinki biraz önce bahsettiğiniz hocam, evet. Buret bölgesi, Sibirya bölgesi, işte o Altay'daki topluluklarla ve hatta bazı Kızılderili toplulukları daha yakın çıkıyor. Evet. Çerkezlerin. Şimdi bizim aramızda böyle bir fark var. Yani çok yakın yaşıyoruz aslında birbirimize. Yok o Kafkasların üzerinde Kafkasların... dil ansiklopedisi gibidir, dil müzesi gibidir. Evet, yani dil konusu da öyle zaten. Evet. Enteresandır ama genetik olarak da mesela benim ben de yaptırdım gen testi. Genetik sonuçlarında Çerkezlerle çıkıyor benim. Yani birbirimize çok yakın, yani iç içe geçmişiz zaten. Ama onların toplum olarak otozomal DNA'larına baktığınız zaman onlar Sibirya toplulukları daha yakınlar. Bir de Anadolu ile yakınlar hocam. Evet.
Rica ederim. Şunu isterseniz bilmem gerçekten... Ya bu şeylere çok girmeyelim. Yani bu biraz sonra başka yerlere gidiyor. Ben zaman zaman daha önce yaşadım. Çerkezler derken, Çerkezler farklı bir ki konuya böyle bir giriş yaptınız siz. Şerki köken olarak mı? Evet. Şimdi Şerki dediğim gibi, hocamın da dediği gibi ben de aynı kökenden geldiğimizi biliyorum. Çünkü o bölge Türk bölgesi aslında. Yani eski Türk bölgesi değil mi hocam? Evet. Kuzey Kafkasya'daki bölge Türklerin yaşadığı bir bölge değil. Ama Yamla'ya kültürler işte Michael kültürünün Türklerin de etkisi var orada. Kuzey Kafkasya kültürü. Fakat hocam bu Yamla kültürü sizi yanıltmasın. Bunlar Avrupalıların çok güzel, enteresan bir şeyidir orası. Bak işte ben daha önce bu konuya girmeyelim bence. Hocam şimdi ben izninizle bir başımdan geçen olayı anlatayım. Burada çünkü bu şekilde lehçeleri, etnik köken ayrımları veya diğer tür bazı böyle farklılıkları belirgin hale getirirsek bu işin altından kalkamayız. Hocam o işin farkında zaten. Hemen oradan geçmek istedi ama müsaade etmediniz. Şimdi hepimiz içimizde duygularımızı zor zapt ediyoruz. Türk dünyasının bu hale gelmesinden hepimiz hicap duyuyoruz. Çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Doğru. Ama ben 2004 yılında ilk Moğolistan'a gittiğimde, daha önce bir kere daha gitmiştim ama Karakurum'a gidememiştim. Karakurum'a dedim ki gideceğiz. Devlet başkanı karşıladı. Eyvallah. Cengiz Han'ın da Cengiz Han'ın yıl dönümü var. Onun da ihalelerini alalım falan dedik bizim iş adamlarımız için. Ogi Gölü kıyısında beni bekliyorlarmış. Biz bir Rus helikopterine atladık. Ulanbator'dan Karakurum'a 2 saat havada helikopterle gittik. Helikopterde Ruslar bakım malzemelerini vermediği için tehlikeliymiş. Büyükelçi hep bana söyledi ama ben dinlemedim. Dedim yürüyün gidelim orada görüşelim. Gittik Ulanbator'da Ogi Gölü'nde işte ilk önce bir ok attık. Sonra bir tay verdiler. Sonra kutsal görmüş. Beraber bir dolaştık Moğol bakanla. Ya akşam obaya bizi koydular. Bir tane kış. Adamcağız geldi. Biz de artık yatacağız. Sabah tekrar Ulanbator'a geçeceğiz. Karakurum'a iyi baktım. O yollar falan yapılması gerektiğini söyledik. Ondan sonra da yaptırdık o yolları biliyorsun. Daha sonra gittiler. O zaman Sayın Başbakanımızla beraber arkadaşlar, bakanlar yaptılar. Olay şu. Moğol bakanla biz tartışıyoruz. Yaklaşık gece 11'de başladık. Saat 1.30-2 oldu. Bu Moğollar siz nereden geldiniz? Ben diyorum ki siz nereden geldiniz? Biz diyor Bortaçine'den geldik diyor. Ben de diyorum ki onun adı Börteçine, bizim kurdumuz. Yok kurt bizim kurdumuz. Ya senin kurdun benim kurdum. Baktım iş olmuyor. Saat 3 oldu. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ya dedim Sayın Bakan, bu kurdun 2 memesini siz emmişsiniz Moğollar, 2 memesini de biz Türkler emmişiz. Bitti bu kadar. Adam böyle, ben bunu niye daha önce düşünemedim dedi. Ve biz o şekilde uyuduk ve Ulanbator'a geçtik. Peki, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konu çözülmüş. Merhabalar. Hocam ben 26 bin yıl meselesini tekrar sormak istiyorum. Hani Türklerin milletleşmesi kelimesini kullandınız. Evet. Bu 26 bini tekrar biraz daha bahsedebilir misiniz rica etsem? 26 bin yıl önce Ankara'nın Malta köyünde, yani şöyle kazılar sonucu Ankara'nın Malta ve Burak köyleri, 2 tane köy, kazılar sonucu bir yerleşim alanı çıkıyor. Yerleşim alanında arkeolojik kazılar yapılıyor. 6.000 tane veri var elimizde. Milattan önce 26.000'den kalan. 6.000 tane, öyle rastgele bilen şey değil. Şimdi bu 6.000 tane veriyi, şimdi günümüzde kullandığımız malzeme, mesela Osmanlı döneminde kullandığımız başka bir şey veya Selçuk döneminde kullandığımız başka bir şeyle eşleştirerek birebir örtüştüğü için 26.000 yılı oradan esas aldık. Yani o 6.000 veriyi, yani arkeolojik kazı sonucu elde edilen, bulunan 6.000 veriyi masanın üzerine koydum. Daha sonra bizim kullandıklarımızla paralelleştirerek bunları yapsa bizimkiler yapar. Bu şunun devamı, bu bunun devamı. Mesela şimdi testinin üzerine şey yapılmış. Yani girmedim o işlere de.
Bu bildiğiniz testi yapmışlar. Testin üzerine motif yapmışlar şimdi. Sonra oturdum tek tek arıyorum mesela. Bu motif nerede var? Bizim kilimlerin üzerinde var. Şimdi 10 bin yıl önce yapılan testinin aynı motifini eğer Anadolu'da Iğdır'ın bilmem ne köyündeki kilimde buluyorsanız yapabileceğiniz başka bir şey yok yani. Durum. Evet. Hocam bu devletiyle Hazar devleti arasında bir bağlantı var. Hazar Hazar devleti. komşu bunlar. Şimdi din işine girmeyeceğim falan diyorum da bunlar komşu. Zaman zaman savaşıyorlar. Zaman zaman arada peçenekler var. Zaman zaman işte savaşıyorlar. Zaman zaman da yardımlaşıyorlar. Hazar devleti Oğuz Yamlı devletinden önce dağılıyor. Çünkü yukarıdaki bu Rus'ta komşuları falan biraz daha sıkıntılı. Bir yandan Araplar giriyor falan. Biraz dağılmış. Daha önce dağılıyor. Oğuz Yamlı devleti daha sonra dağılıyor. Tamamıyla komşu bunlar. Ama din işine girmek istemiyorum. Anlatsam başka bir şey çıkacak. Yani başka bir şey anlaşılacak. O yüzden girmek istemiyorum. Hazarlar biliyorsunuz. Bir yanda bakıyor Araplar Araplaşmamak için, bir yanda bakıyor Bizanslar var Hristiyanlaşmamak için, ayakta kalalım diye hiç olmayacak bir şey yapıyor orada. Evet. Hocam Hazarların da tamam toplumun tamamının Musevi olmadığı. Değil tabii. Sadece yöneten Tabii. çok Şey belli aslında, yapılan şey belli orada. Evet. Demin anlattığım o Türk var ya, o demin anlattığım, hepsi oralardan ayrıldı. Bunlar birbirlerinin farkındalar. Yani oradan bir dağ gidiyor mesela, işte devlet dağılır da yeniden toplanır falan diyor. Hazar İmparatorluğu. Oğuz Yamlı devlet, Hazar İmparatorluğu. Bir dağılıyor, dağılış, o dağılmış. Darmadağın olup gidiyor. Hitler'in o gaz odalarında yaktığı ehalinin %80'i, belki de 90'ı o Hazar devletinden öbür tarafa geçer. Yahudi Mavudi diyorlar ya, o hepsi ayarlıydı. Evet. Hocam değerli sunumunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu sunuma bir yerden erişebilir miyiz? Birinci soru. İkinci soru. Mal nasıl sorumlu diye yazılmış. Birisi diğersi de Malta bütün yazılmış. Evet. Farklılıklar Yok. Şimdi Rusça yazılışı, Rusça İkincisi Malta ülkesiyle bir bağlantısı var. Rusça yazılışı o. Yani biz ama Malta diye söylüyoruz. Yani Ruslar öyle yazıyor. Ama aynı Malta. Anlatacağım. Bu Göbekli Tepe'nin olduğu yerlerde Malta. Bunu Maltalılar bizden daha iyi biliyor. Bu bahsettiğim. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Dünya üzerinde bir 12 tane Malta tespit ettim. Bunun 7 tanesi şeyde, Amerika kıtasında. Yani oradan Amerika kıtasına da gitmişler. Ayrıca geri dönüyor. Türkiye'de bir Malta var, o da Göbekli Tepe'nin olduğu yer. Bu coğrafyada en eski dini mabet biliyorsunuz Göbekli Tepe'deymiş. İkincisinin şeyde olduğunu söylüyor. Malta'ya gitmedim ben. Yani Malta adasında. Malta'daki arkeoloji dernekleri derlenmişler, toparlanmışlar, çıkmışlar, gelmişler Göbekli Tepe'ye. Bunlar biliyor Malta'nın ne olduğunu. Biz bilmiyoruz. Bunlar geliyorlar, atamızı bulduk falan diye bir hevesle bir gelmişler, gitmişler falan. Bakmışlar, durumun ayağı öyle değil, pılı pırtıyı toplayıp gitmişler. Malta'da, Urfa'daki Göbekli Tepe'den gitme. Göbekli Tepe'den gitme. Aynı Malta. Oraya geliyor, oradan oraya gidiyor. 12 tane Malta buldum dünya üzerinde. Birisi geçti, Göbekli Tepe, birisi de Malta Adası. Aynı hikaye, o işin devamı yani. O Malta Adası'nda da kitabeler bulunuyor falan, bizim Azerbaycanlı hocalar falan çatır çatır okuyorlar yani. Aynı Türkçe okuyorlar. Evet, iş karışık biraz. Ya ama ben ömrüm olursa bu işi düzelteceğim. Yani ben bunu sürekli yayın yaparak bunu bir halde sosyal medyadan yapıyorum sürekli. Yani yavaş yavaş alıştırıyorum. Yani biraz tabii tuhafına gidiyor milletin. İSKİ'de bir kere kafayı takmışlar, oraya sabitlemişler işi. Şimdi geri gidince şaşırıyor herkes filan. Yani yok, hiç şaşıracak bir şey yok. Bütün verileri böyle yani. Evet. Ta arkadan bir arkadaşımız. Evet. Göbekli'deki araştırmalar İngilizler tarafından durdurulmuş. Bunun nasıl? Çok teşekkür ederim. Harika bir sunumdu. Göbekli Tepe'deki araştırmaların İngilizler tarafından durdurulduğunu duydum. Etrafına inşaatlar yapılıyormuş. Orayı daha fazla genişletilmesine izin vermiyorlarmış. Bu konuda bir bilginiz var mı? Evet. Şimdi o İngilizlerin işi değil de Davos'ta karar almışlar. Daha sonraki yüzyıllara bırakalım bunu diye. Şeyi unuttum. Yani bu Göbekli Tepe'yi yapan teknoloji
Arkadaşlar o Göbekli Tepe'yi yapabilmek için bir teknolojiye ihtiyaç var. Yani taşı işleyip o hale getirme, heykel yapabilme teknolojisine ihtiyacınız var. Bu Altaylar'da bir taş teknolojisi geliştiriyorlar. Taşı işleme teknolojisi. Yani o öyle bir teknoloji gelişiyor. Göbekli Tepe'yi o hale getiren teknoloji Altaylar'dan geldi. O teknoloji oradan gelme. Net yani. Bu şeye gerek yok. Şimdi bunu Batılılar kazdıkça fark ettiler. İş karışacak biraz sonra. O yüzden Davos'ta bir karar alınmış. Daha sonraki yüzyıllara bırakalım bu işleri falan diye öyle bir karar alınmış. Ama işte uygulanır mı, uygulanmaz mı? Bazıları diyor ki yok biz kazmaya devam ediyoruz falan diyor. Bazıları falan. Sonradan tabii farklı yerler de çıktı. Karahantepe çıktı mesela. Sonra geçenlerde baktım bir başka yer daha çıkmış. Göbekli Tepe'den 1000 yıl daha önce diyorlar ama gazeteci yalanı mı onu da bilmiyorum. Ama bundan sonra çok da durdurulamaz o işler gibi geliyor bana. Çünkü bir kere böyle bir kamuoyu oluştu Türkiye'de. Artık İskitler falan değil daha geriye doğru bak Anadolu'nun Türklüğü meselesi falan filan. Türkiye'de böyle bir kıpırdanma var son yıllarda. Semih Güner Hoca Altay kuramı ile ilgili geçenlerde Ankara'da dinledim onu da. Yani böyle bir kıpırdanma, böyle bir artık bir gündem oluşmaya başladı Türkiye'de. Yani artık kabımıza sığmamaya yani doğrusunu falan böyle bir gençler falan da arayış içerisinde. Bundan sonra o işleri durdurabileceklerini sanmıyorum. Evet, herhalde burada bitireceğiz. Bütün doktora teşekkür ediyorum. Biz değerli hocamıza belgesini vermek üzere değerli bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Şöyle evet, Oğuz Yavru Devleti'nin de böyle bir... Doğrusu 26.000 senelik Türk tarihini bu kadar güzel bir şekilde bizlere anlatmak ve sadece bir şişe suyla bunu bitirebilmek hakikaten herkese yapabilecek bir şey değil. Ben çok kutluyorum, tebrik ediyorum. Necati hocamızın bu özellikle bizleri burada bilimsellikle ihya ettiği ve artık ayakları yere basan bir tarihimizin de olduğunu bize tekrar vurguladığı konuşmalarında çok büyük keyif aldık, yararlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben saygılar sunuyorum efendim.